Ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e salioni al concerto di tromboni. Arkadaşlar, şimdi İtalya hakkında bilgi verecek olursak, İtalya bir Akdeniz ülkesi ve 109 tane de şehri var. Biz bugün başkenti ve en büyük şehri olan ve en popüler olan şehir Roma'da olacağız. Ben biraz daha böyle tarihi yerlerle beraber sokakları da göstermek istiyorum açıkçası. Çünkü herkes o ön yüzünü gösteriyor, birazcık biz de arka yüzünü verelim. Bunun dışında İtalyanlar İtalyanca konuşuyor ama herkes neredeyse İngilizce biliyor. Burada başka verebileceğimiz bilgi olarak 1660 Euro'da maaş alıyorlar. İyi para. Burada yaşam standartları çok yüksek ve bizim Türkler için de birazcık değil, baya pahalı arkadaşlar. Şu an San Pietro Bazilikası'ndayız. Daha doğrusu Bazilika'nın önündeyim. Biraz sonra Bazilika'ya gireceğiz ama ondan önce bir kruvasan denemek istedim. Bu Bazilika Vatikan'ın içinde. Vatikan'ı böyle az çok duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Burası Hristiyanlar için çok önemli bir merkez. Ve birçok eski önemli papanın, devlet adamının burada mezarlıkları bulunuyor, şapelleri bulunuyor. Bu yüzden Vatikan gerçekten hem İtalya için hem de dünyadaki Hristiyanlar için çok önemli bir nokta. Kahvaltımızı yapıp içeri gidelim. Az ileride zaten arkada da sütunların büyüklüğünden görüyorsunuz. Onun arkası da Vatikan Meydan. Çok fazla turist var burada ya. Şu ana kadar görmüş olduğum en iyi mimari yapı diyebilirim. İlk geldiğimde falan bazı Roma'nın kesimlerini gördüğümde ya bunlar bize boyalı resimler sunuyorlarmış diye düşünüyordum. Ama Roma'yı gezdiğim zaman aşırı derecede güzel mimariyi fotoğraflar bile yansıtmıyor, onu gördüm. Bu binanın mimarisiyle alakalı şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir barok eser ve Rönesans dönemini yansıtıyor. Aynı zamanda Roma'nın en büyük ikinci bazilikası arkadaşlar. Hristiyanlar için çok önemli bir merkez. Bakar mısınız? Gerçekten çok iyi duruyor ya. İçeriye girmek istiyorum ama şu kamyonun arkasından başlıyor sıra. Ta şurada. Bakın görüyor musunuz sırayı? Hepsi içeriye girmeyi bekliyor. Bayağı yoğun. Bakalım girebilecek miyiz? Büyüleyen şeylerden biri şu heykellerin olması. Romalılar mimaride mükemmel derecede öndeler arkadaşlar. Bakar mısınız sütunların muhteşemliğine, üstteki heykellere. Mimarlık okuyan ve mimarlıkla ilgilenen herkesin kesinlikle Roma'ya gelmesi gerekiyor. Çektiğimiz şeyler kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Yani çok daha güzel bence burası. Ben çok büyülendim mimarlık alanında çalışan biri olarak. Mimariyi aşırı derecede iyi yansıtmışlar. Bakar mısınız şu heykellere bayıldım. Şu ana kadar gittiğim en iyi yer diyebilirim burası için arkadaşlar. Quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'orio brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Bakın şöyle çeşme var arkadaşlar. Çeşme öğesi Roma mimarisinde de sıkça kullanılmış. Bakın şu şekilde insanlar gelip buradan su içiyorlar. Roma'da suya para vermenize gerek kalmıyor. Şöyle Castel Sang'Elo'ya gidelim. Şöyle eski surların arasından çıkan kemerler Roma sokaklarına çıkıyor. Avrupa şehirleri genel olarak sanki birazcık daha bizim Sirkeci tarafının daha bol olduğu bir yer. Gerçekten Avrupa'daki yapılar birbirinin aynısı hemen hemen. Bakın görebiliyor musunuz? Şurası herhalde Ermenistan Büyükelçiliği. Burada birçok büyükelçilik var ama Türk büyükelçiliğini göremedim. Hemen arkamda Sant Angelo Kalesi. Roma İmparatoru Hadrianus tarafından kendisi ve ailesi için bir anıt mezarlık olarak inşa edilmiş. Tabii bu süreçle Papa Kalesi olarak kullanılıyor. Şimdi ise müze. Şimdi biz içine gireceğiz ama iç kısmı çekmek yasak. Bu yüzden size maalesef içini gösteremeyeceğim.
Hemen şu an kalenin karşısında arkadaşlar Tibet Nehri var. Roma'nın tam ortasından geçen bir nehir. Çok uzun bir havzaya sahip. Size göstereceğim onu da. Aynı zamanda bu Tibet ve kalenin karşısında ise Vatikan var. Bakın Vatikan. Şu arkadaki Vatikan. Şurası ise Tibet Nehri. Bakın görüyor musunuz? Şöyle kalenin olduğu kısım gerçekten güzel bir yer. Bayağı rüzgar var ya. Baksanıza. Yapraklar uçuşuyor. Yalnız bu kale de bayağı görkemli ya. Bakın şurada bolca heykeller var. Roma'da hepsi farklı bir şeyi temsil ediyor arkadaşlar. Bakın. Aşağıda yürüyüş yolu var. İnebilirsek oraya ineceğiz de. Köprüden şöyle aşağıya indiğiniz zaman bakın Tibet Nehri'nin alt kısmına iniyorsunuz. Burada kimse yokmuş ya, herkes yukarıda takılıyor. Merdivenler sizi Tibet Nehri'nin direkt kenarına getiriyor. Bu nehir bayağı büyük havzası olan bir nehir. Ve tam Roma'nın ortasından aşağıya iniyor. Buraya inmek ve burada nehrin kenarında yürümek lazım. Şuradan, şu yoldan, yürüyüş yolundan şöyle merdivenler köprülere çıkıyorlar. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama resimde biraz daha yeşil çıkıyor ama aslında suyun rengi sarımsı. Bu yüzden flavus deniliyor İtalyanlar tarafından. Yani sarışın demekmiş. O bilgiyi de verelim size. Tiran denizine dökülen bu Tibet nehrinde sizlere gösterdik. Şimdi çıkalım. Sizinle beraber Vatikan bölgesinde Angelo Kalesi'nin hemen yakınında bir tane meydan var. Oraya gidelim. Çok popüler bir merkez. Özellikle turistlerin çokça ziyaret ettiği bir yer. Ve etrafında ve opera, dans gibi birçok aktivitenin yapıldığı tarihi bir meydan. Oraya gidelim. Bakalım orada ne var. Hemen merdivenleri çıktıktan sonra bizi şöyle devasa, görkemli bir bina karşılıyor. Şu an restorasyon yapılıyormuş ama görüntüsünün muhteşemliğini o buradaki çirkin görüntüyü bile kapatmıyor. Bakın görüyor musunuz? Mükemmel yer ya. Gerçekten Romalılar bu işte mükemmeller arkadaşlar. Yani gerçekten AutoCAD olmadan, AutoCAD bugün günümüzde mimarların çizim yaptığı uygulama. Bu olmadan nasıl insanlar bu şekilde binaları, yapıları yaptılar anlayamıyorum. Gerçekten helal olsun arkadaşlar. Çünkü hem ışık ayrıntısı hem binadaki estetiklik veya farklı işlevleri o kadar güzel işlemişler ki tarihte. Sadece Roma mimarisi için demiyorum arkadaşlar. Bunu aynı zamanda Osmanlı mimarisi için de söylüyorum. Bakar mısınız? Yani bunları işlemek için gerçekten işin doğuştan gelen bir yeteneğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yine Roma'daki çok meşhur meydanlardan biri. Hatta en ferah diye denilen meydan burası. Burada sıkça gösteriler oluyormuş. Bireysel gösteriler. Şöyle ferah. Etrafında gösteri salonlarının, opera merkezlerinin olduğu bir meydan. Birazcık Beyazıt Meydanı'na benziyor gibi. Yani zaten arkadaşlar şöyle bir şey var. Dünyadaki bütün ülkeler, bütün devletlerin meydanları, şehir yapılanmaları az çok birbirine benziyor. Tam ortada bir tane dikili taş var. Bu dikili taş Mısırlılardan kalma bir dikili taş. Tabi eski meydanların tümünde şunu görüyoruz arkadaşlar. Bir tane dikili taş var ve etrafında bir meydan yerleşimi. Bunu sıkça dünyadaki farklı meydanlarda görüyoruz. Arkadaşlar bugün çok gezdik. Bu yüzden bence iyi bir İtalyan pizzasını hak ettik. Geldiğim yerdeki pizzacıyı arıyorum uzun süredir. Bayağı kayboldum ama sonunda buldum İtalyan pizzasını yerinde denemeyi. İnşallah güzeldir. Ki bence güzel. İnsanlar bu kadar övdüğüne göre adı kadar tadı da lezzetlidir. Deneyelim bakalım.
Sonuçta pizza buralardan doğmuş. Arkadaşlar pizzam geldi. Şimdi tadına bakacağız. Bayağı büyükmüş ya. Ben bunu nasıl bitireceğim? Şöyle alalım. Bakalım. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten lezzetli ve çok büyük. Bu 9 euro arkadaşlar. İçeceğimi dışarıdan aldım. Var elimde zaten. Ama kesinlikle süper. Bence gelince mutlaka Margarita mi ne bunun adı? Yazarım bunu. Bunu önerdi arkadaşlarım. Gayet beğendim. Çok güzel. Size gelince deneyin. Yani bu arada mesela bu 9 euro birazcık pahalı. Ama marketlerde falan daha uygunu bulabiliyorsunuz. Mesela bugün markette 5 euroya falan gördüm. Hem soğuk hem de mesela içinde domuz eti falan olabilir. Marketten çok almayın dediler. Yani İtalya'ya hep gelmediğim için hani böyle yerinde denemek istedim. Daha ucuzları var yani, bilginiz olsun. Ben orta kalitede bir şey yiyorum şu an.